Merhaba sevgili dostlar. Bugün karşınıza ruhumuza dokunacak, bizi kendimizle yüzleştirecek ve izlerken de her birimizin kendi hayatından bir parça bulacağı çok özel bir kitapla geçtim karşınıza. Kitabımızın adı Anlaşılmak Şifadır. Bunu da yine değerli bir izleyicim rica etmişti benden. Bu kitap televizyon ekranlarında o soluksuz izlediğimiz meşhur diziler var ya, hani kırmızı koltukta oturan psikiyatristlerle ilgili birçok diziler, filmler çekildi. Bu onların arkasındaki deha ünlü psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun gazeteci Mert İnan ile gerçekleştirdiği harika bir nehir söyleşi. Hazırsanız önce yazarımız hakkında muhtemelen daha önce pek duymadığınız ama ilginç detaylarla başlamak istiyorum. Ardından kitabın mutfağına girip derin bir yolculuğa çıkacağız. Gülseren Budayıcıoğlu hepimizin o kırmızı terapi koltuğunda ya da kitaplarından tanıyoruz. Ancak onun hayat hikayesi danışanlarınınkinin kadar renkli ve şaşırtıcı detaylarla dolu. Tıp okurken TRT spikerliği yapmış. Ankara'da dünyaya gelen Budayıcıoğlu prestijli TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra Ankara'da Üniversitesi Tıp Fakültesine giriyor. Buraya kadar normal görünüyor ama sıkı durun, o zorlu tıp öğrenimi boyunca bir yandan da TRT televizyonlarında spiker ve sunucu olarak çalışıyor. Yani hem tıp derslerine çalışıyor hem de ekran önünde milyonlara sesleniyor. Biz demeyi öğrenen ama ben demeyi bilmeyen bir neslin temsilcisi oluyor yazarımız. Kendisini sevecen bir baba ile fedakar ama otoriter bir annenin kızı olarak tanımlıyor. Yapılan röportajlarda bu şekilde söylüyor. Ancak en dikkat çekici yönü ise şu: kendi kuşağını tanımlama biçimi. O kendi deyimiyle yaralı, çalışkan, okul harçlığını kendi çıkaran, ailesine ya da devletine yük olmamış bir kuşağın son halkalarından biri olduğunu söylüyor. Yazdığı aynı bölümü en az 3-5 kere gözden geçirmeden rahat edemiyormuş. Hatta bu titizliği yüzünden söyleşiyi yapan Mert İnan'ı da bir hayli yormuş. Emmy adaylığı ve ödüllerle dolu bir kariyeri var arkadaşlar. Sadece klinikte değil, edebiyat ve televizyon dünyasında da bir devrim yarattı. Yazdığı kitaplardan esinlenen İstanbullu Gelin dizisi 2018 yılında Emmy ödülüne aday gösterilmiş. Bunu bilmiyordum arkadaşlar, ben de öğrendim. Kitapları üniversiteler tarafından yılın kitabı, kendisi ise yılın en iyi farkındalık yaratan yazarı gibi pek çok ödüle de layık görüldü. Tüm bunlara rağmen iki çocuk annesi olarak bilinen, kurucusu olduğu Türkiye'nin ilk psikiyatri merkezi Madalyon'un başkanlığını da yürütüyor ve senaryolara danışmanlık yapmaya devam ediyor. Bu kitap nasıl doğdu? Ah, güzel bir kitap ya. Benim de kaderime son zamanlardaki çevirdiğim, özetlediğim tüm kitaplar böyle buhranlı buhranlı. Mert İnan yıllarca Gülseren Budayıcıoğlu'nun anlattığı hikayeleri okurken ve izlerken çok önemli bir şey fark ediyor arkadaşlar. Anlatılan hiçbir şey sadece başkalarının hikayesi değil. O satırlarda hepimizin çocukluğu, hepimizin aile yaraları var. Onlar dolaşıyor bu kitaplarda. İşte bu söyleşi kitabı tam olarak bu farkındalıkla doğmuş. Amaç, terapi odasının kapısından içeri giremeyen, bir uzmanla birebir görüşme fırsatı bulamayan ama içten içe ben neden hep aynı şeyleri yaşıyorum diye soru soran herkese samimi bir mutfak sohbeti sıcaklığında rehberlik edebilmek. Kitabın asıl amacı bu. Anlaşılmak şifadır denmesinin sebebi de o sanırım. Arkadaşlar, kitabın iskeleti aslında çok sarsıcı tek bir cümleyle kurulu. Şifa her zaman anlaşılmaktan gelir diyor Gülseren Budayıcıoğlu. Gülseren Hoca diyor ki bir insan sadece anlaşıldığını hissettiği an kelimelerle ifade edemediği en ağır yükler bile eriyip gider. Bunu anlatmak için kitapta yer alan çok sarsıcı bir hikayeyi sizinle paylaşacağım. 20 yıllık sessizliğin kırıldığı bir an var.
Muayenehanesini yeni açtığı yıllarda Malatya'nın bir köyünden 80 yaşlarında iki büklüm, siyah çarşaflı yaşlı bir kadın getiriyorlar. Kadın tam 20 yıldır tek bir kelime bile konuşmamış. Kızı kadını da odaya bırakıp gidiyor. Gülseren Hoca onun acı dolu gözlerine bakıyor ve yanına gidip usulca diyor ki, sizi bu kadar üzen bir derdiniz var. Ya çevrenizi cezalandırıyorsunuz ya da kendinize bir günahın bedelini ödetiyorsunuz. Ne suçunuz varsa 20 yıldır cezaevinde yatsanız çoktan çıkardınız. Kadın hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor arkadaşlar ve 20 yılın ardından ağzından çıkan ilk iki kelime şu oluyor: biter mi? Karşılıklı ağlaşıyorlar. Kadın giderken kulağındaki altın küpelerden birini çıkarıp Gülseren Hoca'ya veriyor. Bunun biri bende, biri sende duracak. Beni hapisten çıkaran doktor diyor. Ay, tüylerim diken diken oldu. Aslında dertlerinin ne olduğunu hiç detaylıca konuşmamışlar. Sadece o kadın hayatında ilk kez anlaşıldığını hissettiği için ona şifa oluyor bu konuşma. Ne kadar güzel bir şey arkadaşlar. Kitabın bir diğer bölümü, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Alın okuyun diyeceğim size. Gerçekten çok güzel bir kitap. Çocukluk gökyüzü gibidir diyor Gülseren Budayıcıoğlu. Hiçbir yere gitmiyor. Edip Cansever'in bu diziyle açılan bölümde çocukken büyüdüğümüz, evde farkında olmadan içselleştirdiğimiz o görünmez senaryoları anlatıyor. Çocukken bize verilen ben değerli miyim, sevilmeye layık mıyım sorularının cevaplarını büyüklüğümüzde ilişkilerimizde yansıtıyoruz ve o eski senaryoyu oynamaya devam ediyoruz. İlişki sadece romantiklik değil. Budayıcıoğlu'na göre ilişki evin giriş kapısında başlıyor. Mutfak masasından, annenin çocuğa bir bakışından, patronun e-postasından geçiyor ve sosyal medya ekranlarına kadar uzanıyor arkadaşlar. İlişki böyle bir şey. İlişkiyi kaybettiğimiz yerde kendimizi de kaybediyoruz tabii. Modern dünyanın yanılsamalarına ve dijital yalnızlığa kapılıyoruz. Sosyal medyadaki o mükemmel hayatlara bakıp sanki gerçekten mükemmel hayatmış gibi düşünüyoruz ama onların da tabii arkasında neler var bilmiyoruz. O mükemmel hayatlara bakıp kendi hayatımızı kıyasladığımız, saatlerce Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta gezinip kendimize 5 dakika ayırdığımız modern bir çağdayız. Herkes birbirine bağlı olduğu ama aslında herkesin yapayalnız ve kopuk hissettiği bu çağda en büyük ihtiyacımız birinin gözümüzün içine bakıp seni anlıyorum demesi. Olumlama tuzaklarına eleştiriler yapıyor Gülseren Budayıcıoğlu. Kitapta ağır acıları ve travmaları sadece nefes al, sadece olumlama yap, iyi düşün diyerek küçümseyen popüler yaklaşımları daha sertçe eleştiriyor bu kitapta. Gerçek bir iyileşme için farkındalığın tek başına yetmediği, ruhsal kaslarımızı çalıştırmamız gerektiğini de anlatıyor. Sonuç olarak kitapta çocukluğumuzun evinden çıkıp bugün kurduğu ilişkilere cesaretle bakmak ve kendini iyileştirmek isteyen herkes için harika bir kılavuz arkadaşlar. Çünkü yazarın da dediği gibi değişim her yaşta mümkün. İster 3 yaşında başlayın çocuğunuza öğretmeye, ister 80 yaşındaki bir nineye ya da dedeye. Değişim her zaman açık insan için. Evet sevgili dostlar, bu derin ve samimi yolculuğun sonuna geldik. Kitabı çok fazla detaylı anlatmayacağım. Kitaplar kısa kitaplar çünkü. Kitabın tam kalbinde yer alan sarsıcı bir soru var. Kitabın içerisinde de geçiyor bu soru. Ben de size sormak istiyorum bunu. Hayatınızı çocukluğunuzdan kalma hangi görünmez kurallarla veya senaryolarla sürdürüyorsunuz? Çocukluğunuzda size verdikleri bir takım kurallar vardır. O kurallar ya da etrafınızda sizi görmeleri istedikleri bir şekle bürünmüş bir senaryonuz var ve nasıl sürdürüyorsunuz o senaryoyu? Hiç bunun üzerine düşündünüz mü? Siz de hayatınızda
Neden hep benzer tipteki insanları kendinize çektiğinizi, neden size gerçek iyi davranan insanlara güvenmekte zorlanırken sizi incitenlerin peşinden gittiğinizi fark ettiniz mi? Çok garip bir karakter miyiz, varlık mıyız? Gerçekten bizi sevenlerin, bize değer verenlerin peşine düşmek, onlara güvenmek yerine bazen bizi incitenler hafızalarımızda kalıyor. Yıllar boyunca onları omuzlarımızda bir yük gibi taşıyoruz. İncitmiş, sana zarar vermiş ama sen hala yıllarca peşinden sürükleyerek getiriyorsun ömrün boyunca ölene kadar. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şifa ile kalın arkadaşlar.